Yavaş yavaş arkadaşların sorularını size yöneltmek istiyorum. Şu Tamam. an şimdi mesela soru gibi değil ama Ali hemen ben de ekrana yazayım. Ali Kerem Apaydın diyor ki dikte ve solfej birçok konservatuar sınavında yok diyor. Mesela evet doğru. Eğitim fakültelerinde genellikle oluyor diyor. Evet. Siz de eğitim fakültesindendiniz değil mi hocam? Biraz önce Evet. anlatırken. Doğru yani. Evet. Peki şimdi dikte, solfej bana her zaman kolay gelmemiştir bu yani. Dedim ki yeni başlayan bu işe veya konservatuvara girmek isteyen biri ya ne kadar süre çalışmalı sizce bu dikte ve solfeji konservatuvar sınavı için veya işte eğitim fakülteleri için? Şöyle, evet bizim zamanımızda dikte yoktu sanıyorum ama solfej vardı. Hmm, Şimdi bunu söylemek biraz kişinin kendisiyle de alakalı bir durum. Yani alakalı diye düşünüyorum. Çünkü şimdi notayla ne kadar haşır neşir olursanız, bir şeyi duyarken nasıl notaya aktarmaya çalışabilirseniz o kadar başarılı olursunuz zaten. Çünkü aşina olursunuz. Hani bunun belli bir süresi yok. Yani benim mesela çocukluğumdan itibaren 11 yaşında ben notayla tanıştım. Ve bağlamada çok fazla zorlanmadım. Çünkü solfejle ilgili hiçbir problemim yoktu. Bono'yu ben dolmuşta giderken kitap okur gibi Bono okuyordum. Çünkü bir de artikülasyonunuza da çok etkisi oluyor diye düşünüyorum nota okumanın. Hani konuşurken ifade gücüne de etkili oluyor. tabii ki. Onun dışında seslendirme de kulağınızı geliştiriyor bu noktada. Bu arada Ali Kerem Apaydın hocamız da doktora eğitimi alan, Öyle müzik mi? eğitimi, doktora eğitim alan bir hocamız. Evet, Allah. benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Siz ondan gülümsediniz. Ben de dedim Evet. ki tamam o zaman dostlar bir arada bugün. Harikulade. Peki, Teşekkür ederim. yani o çalışma aslında sizin dediğinizle şöyle gençler de şöyle düşünsünler. Özellikle eğitim fakültelerine hazırlanıyorsa kaçınılmaz olarak bunun bir ön geçmişi olması gerek. Yani sadece diktek solfej çalışmak değil de belki bir enstrümanın yanında bunu geliştirmek işi çok daha Evet. kolaylaştıracak. Çünkü mesela makam çalışacaksa Hı o perdeleri duymak zorunda zaten. Hani hı. iyi bir kulağı yani o notaları doğru basabilmesi için iyi bir kulak olması da gerekiyor. Enstrümanla çalışmak çok faydalı olacaktır. Doğru sesleri. Hele ki perdeli enstrümansa bu daha da kolay oluyor tabii ki. Hı hı. Doğru Hı. sesleri verebilmek. Yani tuşlu çalgılar olabilir ya da perdeli bir çalgı olabilir. Bunlarla birlikte çalışabilirler. Çok pratik yapmaları gerekiyor. Hani gözleri birazcık daha alışması gerekiyor. Çünkü notayı okurken bir yere odaklandığınız zaman aslında notayı bir bütün olarak okumak gerekiyor. Çünkü biz bir noktaya odaklanıyoruz. Şurayı okurken bu tarafı görmüyoruz. Aslında biz burayı okuduktan sonra burayı zaten görmüş olmamız gerekiyor. Bu da bir Süreç. hızlanması gereken bir süreç. Dolayısıyla yani en az 1-2 yıl bir eğitim alsalar iyi olur diye düşünüyorum. 1-2 yıl öncesinde dikte solfej eğitim fakültesi çalışanlar çok Evet. daha başarılı olurlar. En azından rahat olacakları kesin. Diğer Evet, birçok şey. hani Güzel Sanatlar Lisesi'ni baz alalım. Onlar üç Tabii. dört yıl 4 yıl eğitim alıyorlar mesela. Bu Doğru. noktada diğer kişilere göre bir tık daha öndeler. Ama işte benim gibi düz lise mezun olan kişilerin de geçmişten nota bilgileri iyi olması gerekiyor ki eğitim fakültelerinde en azından hani bu tarz soruların sorulduğu sınavlarda başarılı olabilsinler. %100 hocam.